Herkese iyi pazarlar. Ailemizin gitgide büyüdüğü, kendimize iyi gelmeye devam ettiğimiz bir günden merhaba. Bugün Eda Zamanpur'un evinde sanat, değişimler, hedefler ve kadınların gücü üzerine konuşacağız. İçinden yansıyan güzelliğiyle, orijinalliğiyle ve rahatlığıyla Eda'nın hepimize ilham olacağını düşünüyorum. Merhaba Eda. Merhabalar Maya, hoş geldin. Çok heyecanlıyız seni ağırladığımız için. Bize kendinle baş başa kaldığın zamanlarda ne yaptığından bahseder misin? Ben genelde son zamanlarda özellikle bir iki senedir resim yapıyorum. Yeni programlar öğrenmeye çalışıyorum. Biraz böyle dijital çizim dünyasına yeni girdiğim için farklı programlar var. Çizim programları, modelleme programları. Bunları öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmek adına işte farklı sanat kitapları okuyamıyorum aslında, zorlanıyorum okurken. O yüzden işte hatta son haftalarda program application buldum. Fotoğrafı scan edip böyle dinleyebileceğim. Çünkü okumak istediğim çok kitap var ama ne vakit oluyor ne de başına oturup odaklanabiliyorum. Çünkü çok ne denir, çevreden dikkat dağıtan unsur çok fazla var. Instagram, diğer yapmak istediğim şeyler gibi. O yüzden işte dinlemeye çalışıyorum yavaş yavaş. Boş zamanlarımda bunları yapıyorum. Tabii ki bakımlar, işte saç bakımları, cilt bakımları, vakit buldukça bunları da yapmaya çalışıyorum. Pandemi senin için nasıl geçti? Şöyle, pandemiyi biz şimdi eşimle beraber, o zaman işte nişanlıydık, beraber girdik. Bu normal bir çiftin bir ilişkide 2-3 senede yaşayabileceği ilişki tarzını biz hızlandırılmış bir şekilde 4-5-6 ay içinde aynı evi paylaşarak, hani evden hiç ayrılmayarak böyle bir hızlandırılmış bir ilişki denemesi yaşamış olduk ve hani evlenmemiz gerektiğine emin olmuş olduk bu süreçte. Bu süreçte ben resim alanında ilerlemem gerektiğine karar verdim. Aslında iç mimarım. Evde kendim yalnız kaldığımda daha fazla çizim yaptım, sulu boyamı geliştirdim. İşte farklı eğitim kurumlarıyla online dersler yapma fırsatım oldu. İnsanlar çünkü eve kapandı ve ben Instagram'dan paylaşımlar, sosyal medyadan yaptıkça herkesin işte bir resme, o dönemde de evde oldukları için resme ilgisi olduğunu fark ettim ve ben orada işte online yayınlar, canlı yayınlar, Kolektif Akademi ile Bilkent Üniversitesi ile perspektif dersleri, online dersler derken yani bana aslında böyle hem yapmak istediğim bir iş kolunu ben daha böyle hızlandırılmış bir şekilde pandemide hayata geçirmiş oldum. O yüzden benim için tabii ki inişli çıkışlı dönemlerde oldu. Ne yapıyoruz, neyin içinde yaşıyoruz biz diye, depresyon gibi değil de hani böyle bir karamsar günler de oldu ama verimli geçti diyebilirim. Ferhat'ın desteğini de çok hissettim. Çok verimliydi. Geçen sene yaşadığın en büyük transformasyon neydi? Ya spor olarak mesela ben hep hayatımda spor vardı. Ama bu hepimiz herhalde bu pandemi döneminde işte hem evde biraz fazla vakit geçirdik hem biraz evimizi, çevremizi de güzelleştirme çabasına girdik. Ben de bir şeyleri değiştirdim. Bedenimde, kendimde de bir şeyleri değiştirmem gerektiğini, beslenme şeklimi değiştirdim, spor alışkanlıklarımı değiştirdim. Biraz da büyüdüm. Yani işte 24'ten 26'ya, 27'ye, 28'e fark var. Benim tam o dönemime denk geldi. Hayatta ne yapmak istedi? Evlilik oldu. Yani benim için gerçekten bu son 2 sene, 3 sene tabii ki daha da değişimler olacak ama kendimi tanıdığım, arkadaşlarımı, çevremde nasıl insanlar istediğime karar verdiğim, kendimi, bedenimi, yeme alışkanlıklarımı, spor alışkanlıklarımı oturttuğum bir seneler oldu. Öyle 2-3 sene. Son zamanlarda kendinle ilgili yaptığın en büyük keşif nedir? Sinirli bir insan olduğum son zamanlarda. Bazen böyle yani ben bilmiyordum böyle olduğumu. Hep böyle çok güler yüzlü, arkadaş canlısı denir ya, hep yani espriler yaparım. Ortaokulda, lisede de insanlara böyle çizimlerde yardım ederim ama son zamanlarda böyle bir sosyal anksiyete mi denir? Tam olarak şeyini bilmiyorum ama
bir böyle hani odama kapanıp ya ben bugün kimseyi görmek istemiyorum. Fazla sosyalleştim. Bu hafta sonu hiçbir şey yapmayayım. İnsanlar üstüme geliyor diye böyle bir sinir yaşadığım zamanlar oluyor. Bunu fark ettim. Yoksa ben zannediyordum ki çok insansever bir insanım. Hala da öyleyim ama bazen o yalnız kalma ihtiyacının doğduğunu içimde son bir senedir fark ediyorum. Katlanamadığım sosyal ortamların olduğunu daha yeni fark ediyorum. Böyle bir keşif yaşıyorum son zamanlarda. Seni sanat yapmaya iten his nedir? Ya ben bunu birkaç defa Instagram'da, sosyal medyada ya da böyle konuştuğumuz işte görüşmelerde, sohbetlerde de söyledim. Hani bu su içmek gibi, nefes almak gibi bir ihtiyaç benim için gerçekten öyle. Ben ilk çizim yaparken 6-7 yaşındaydım. Sınıftaki hocalarım fark etti. İşte Güzel Sanatlar Lisesi diye bir şey var diye aileme söylediler. Sınava girdim, birinci oldum. Zaten 14-13 yaşında çizim yapmaya başlamış oldum. Yani ben hatırladığım kadarıyla ben daha 6-7 yaşındayken Barbie bebeklerime elbise dikiyordum. Onu öncesinde çiziyordum. O etraftaki çiçekleri çiziyordum falan. Yani gerçekten bu hani şey değil, içten gelen anne ben acıktım demek gibi. Anne bana kuru kalem al, resim kalemi al diye hatırlıyorum kendimi. Yani hep böyleydi. Şu anda kendinin daha iyi bir versiyonunu olabilmek için kendinde ne değiştirirdin? Ne değiştirirdim? İşte bu kitap okuyabilme, daha çok araştırabilme, odaklanabilme özelliğimi yani değiştirmek ve geliştirmek isterdim. Çok bir onu yapmak istiyorum. Burcumdan da kaynaklı herhalde. İkizler burcuyum. Yani bir onu yaparken aklım o diğer yapmadığımda, dijital çalışırken işte diğer sulu boya çalışmadığımda, o yüzden biraz İşte şimdi heykel yapmak istiyorum, malzeme araştırıyorum falan. Yani bir şeye odaklanma özelliğimi geliştirmek isterdim. Çünkü böyle birazcık insan dağılıyor ve bazı şeyler yarım kalıyor. Daha etkili olabilirdi bunu değiştirsem. Kendinle en gurur duyduğun konu nedir? Ee, Yani işte bu konuda bu çizim falan herkesin yaptığı bir şey vardır. Kimisi çok iyi yemek yapar, bazısı ben spor yapıyorum ama amatör tabii. Ben yetenekli olduğumu, elimin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bu konu üzerinde de üzerine gittim, çalışıyorum, çalışmaya devam ediyorum. Bu konuyla ilgili gurur duyuyorum ve daha da iyi şeyler olacağını biliyorum. Tabii ki çalışarak, üzerine koyarak, araştırarak ve işte elimi hiç durmadan çalıştırmam gerekiyor. Bu konuyla ilgili gurur duyuyorum. Kendine iyi gelmek için ne yaparsın? Yemek yerim. Çikolata, işte tatlı. Ya tabii ki bu birazcık şey duygusal açlık dedikleri şey ama ben gerçekten çok kötü hissettiğimde hatta Ferhat da gelir yani yine o moda girmişsin falan gibi bir konuşmamız var. Ben şey yiyorum, tatlı yiyorum kendimi iyi hissetmek için. Tabii ki bakım da yapıyorum, cilt bakımı yapıyorum, saçlarımı yağlıyorum, bakım kremleri sürüyorum. İşte hiçbir zaman manikür, oje, bu nail artların fanı olmadım. Beni çok böyle orada gidip beklemek, daha böyle doğal kullanıyorum genelde ya da tek renk. O biraz zorluyor ama işte ya da bir yere gidip böyle cilt bakımları yaptırmak falan. Onlara çok üşeniyorum ama evde yaptığım maskeleri, bakımları, tatlımı yerken seviyorum. Peki ya başkasına iyi gelmek için ne yaparsın? Ben arkadaşlarıma iyi gelmek için onlarla yemek programları, işte eğlence programları yaparım. Modu birazcık daha yumuşatmak, atmosferi değiştirmek için bu tarz şeyler yaparım. Eğlenceli. İnsanların seninle ilgili bilmeye şaşıracakları bir özelliğin nedir? İşte şu bazen insanlara katlanamadığım, anksiyete yaşadığım olabilir. Çünkü öyle gözükmediğimi biliyorum ama içten içe yaşadığım öyle bir adapte olma bazen ortamlara sorunum var. Aşırı heyecanlanıp adapte olamadığım, böyle kaldığım durumlar var. Bence bunu bilseler şaşırırlardı çünkü çok sosyal kelebek gibi gözüküyorum. Yakın arkadaşlarım çok yemek yediğimi bilir ama tanımayanlar hadi ya diyebilir. Ama yerim.
Baş etmekte en zorlandığın his hangisi? Yani kaygı, tabii ki kaygılandığım, bazı şeylerden korktuğum zamanlar oluyor. Hayatta şimdi her zaman olduğumuz gibi değiliz. Yani benim daha önceden de yaşadığım, savaş verdiğim, işte kadın olduğumdan dolayı hala da zaten ben sosyal medyada bu konularla alakalı çok sesimi duyurmaya çalışırım. İşte kadınlara uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetle alakalı. Yani hem iş dünyasında hem yaşadığımız ilişkilerde herhalde 10 kadından 6'sı 7'si bu psikolojik ya da belki daha azı fizikseldir ama mutlaka maruz kalmıştır. Benim de böyle bir dönemim oldu. O dönemlerden kalan bir belki bu sosyal anksiyete ondan dolayı da olabilir. Yani bir kaygı, bir şeyler bazen kötüye gidecek mi? Her şeyle alakalı. Ülkenin durumu, işte bu kadınların başına gelen olaylar, bir sinirim ve üzgünlüğüm oluyor genel olarak. Peki son olarak bana son projenden bahseder misin? Şimdi şöyle ben işte bu bahsettiğim konu da tam üzerine geldi aslında. Yine bu geçen hafta sergisini yaptığımız, şu anda hatta son günlerinde sergimiz 2-3 gün sonra bitecek. NFT projemiz yine bu kadınlar aslında benim 2016 yılında şimdi o zaman kaç yaşındaydım? Yani üniversiteden ilk mezun olduğum senelerde ailemin yanına Antalya'ya döndüğümde İstanbul'dan hem ilişkisel hem de iş hayatında zorlandığım, kadın olarak zorlandığım bir dönemde bu bize anlatılan hikayeler vardır ya, işte bir tane kızı kuleye kapatırlar, diğeri zehirlenir bir prensin öpücüğüyle hayata döner, diğer Rapunzel adamları saçıyla yukarı çeker, diğer Cinderella kül kedisi kıyafetlerinden bir perinin yardımıyla kurtulur, kendini farklı bir karakter gibi gösterip prensi tavlamaya şatoya gider, 12'de eski haline döner. Yani kendini olduğundan farklı bir insan gibi gösterme çabası. Bu bize hikayelerde, anlatılan hikayelerde kodlanan, kadınlara da erkeklere de bu kodlanan, kadınların işte birini değiştirmek zorunda olduğu, kendini değiştirmek zorunda olduğu bu hikayelere tepki olarak Öpünce Prens olan kurbağa hikayesinden yola çıkarak odamda hani böyle düşünürsün ya ben ne çizeyim bugün diye. Öpünce prenses olmayan asi böyle elinde sigarası çıplak bir kurbağa figürü çizmiştim. Öpünce prenses olmayan kurbağa diye bu kurbağa prensin hikayesine tepki olarak. O yıllardan beri 2019'a kadar benim böyle not defterlerimin kenarına, peçete kenarlarına karaladığım bir böyle kurbağa kadın, çıplak kurbağa kadın figürü vardı. Şimdi ben bunu daha sonra mitolojiden de esinlenerek böyle hep hayvan figürleri de çizerim. Bir böyle arkadaşlarımı işte model olarak kullanarak, kendimi model olarak kullanarak güçlü hayvan karakterleriyle güçlü kadın duruşlarını, figürlerini birleştiriyordum. Bir 10 tane çıplak figür çizimi, yani burada işte oturduğunuz ortamlarda çizim, işte sulu boyalar, kara kalemlerle çalışmaya devam ediyordum. O sırada Ferhat ve ortağımız olan birkaç kişinin de teşvikiyle buradan çok güzel bir NFT projesi çıkar. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine de bunu çeviririz. İşte Türk Eğitim Vakfı'nın sanat başarı bursuna da zaten gelirin %20'sini veriyoruz. Kız çocuklarını sanat alanında okutmak adına. Böyle bir NFT projesi yapalım diye beni yönlendirdiler. Ben de çok NFT ve dijital çizim dünyasına hakim değildim. Fakat bu projeye işte 3 aydır sabah akşam çalışarak 59 parçalık bir koleksiyon ortaya çıkarttık. Tarihten Kleopatra, Frida, işte farklı mesleklerden yönetmen, dalgıç, buz pateni sporcusu, filmlerden kendini böyle izlerken yerine koyduğumuz o avatarı izlerken ben o kadınım, işte Matrix'teki ben Trinity'yim falan dediğimiz karakterler gibi bu karakterlerden oluşan 59 parçalık bir koleksiyon yaptık. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi de oldu. Böyle şu anda sergimiz devam ediyor. Son projem budur. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Farklı bir deneyim oldu benim için. Seni burada görmek çok güzel. Eda'nın kullandığı ürünleri önümüzdeki günlerde seninle paylaşıyor olacağım.
Bu ürünlerin sana uyumluluğunu Maya Güzellik Asistanı uygulaması üzerinden kontrol edebilir. Sen de bakım rutinini güncelleyebilirsin. Yakında benim için çok özel bir işbirliğini seninle paylaşıyor olacağım. Beni takipte kal.